Evrende her şey enerjidir ve yalnızca bundan ibarettir. Sen sahip olmak istediğin gerçekliğin frekansına uyumlandığın zaman artık yapacak bir şey yoktur. O gerçeklik sana ait olur. Her kim olursan ol. Yeter ki o enerjiyle uyumu yakala. O enerjini bunu arkadaşlar saatlerce anlatabilirim. Yani hiç durmadan diyelim ki bir hafta boyunca sadece kuantumu anlatabilirim. Onun için mümkün olduğu kadar hızlı vermeye çalışacağım. Şimdi her şey bir enerji ama ben bunu neden madde olarak görüyorum? Sebep şu, çünkü insanın duyu organları yavaş işliyor. Duyu organlarımız yavaş, buradaki enerjiler de hızlı. Şimdi aramızda fizikçi falan var mı? Böyle sayısal tarafında kalan arkadaşlarımız daha iyi anlar. Diyorlar ki burada her şey atomlardan, elektronlardan oluşuyor. Bu aslında bütün değil, arada boşluklar var ama biz göremiyoruz. Mesela arkadaşlar atom var ya atom. Atomun ne kadar küçük olduğunu anlatayım. 100.000 tane atomu yan yana koyduğumuz zaman kağıdın kenara kadar oluyor. Ne kadar küçük olduğunu anladınız mı? Kağıdın kenarında anladım, böyle enini kastediyorum. Bu kadar küçük. Şimdi dolayısıyla biz onların arasındaki boşluğu göremiyoruz. Ve onlar çok hızlı, biz yavaşız. Bunu mesela vantilatörü düşünün. Vantilatör çok hızlı döndüğü zaman biz elimizi araya sokabiliyor muyuz? Boşluğa sokabiliyor muyuz? Çünkü çok hızlı. Buradaki atomlar çok hızlı döndüğü için biz onu bir bütünmüş gibi görüyoruz. Bunun en güzel örneği de şöyle bir örnek var. Salyangozlar arkadaşlar normal insana göre ışığı bizden 3 saniye sonra fark ediyorlar. Dolayısıyla mesela bir kapıyı açtık ya arkadaşlar. Kapıyı açtık, 2 saniyede geri kapattık ya. Salyangoz kapının açılıp kapandığını fark etmiyor. Onun için o kapı hep kapalıydı. Çünkü çok yavaş algılıyor ya. Dolayısıyla şöyle diyoruz. Kapıyı açtık. Dışarıda bir adam vardı, silahla vurdun adamı, geri kapattın kapıyı. Yani 3 saniyeden kısa bir sürede yaptın. Sonra mahkemeye çıktın. Salyangoz da şahit. Ne diyecek? Böyle bir şey yok diyecek. Yani ben yanındaydım, vallahi hiç yanından ayrılmadım. Ve böyle bir şey yok. Ama bu salyangozun gerçekliği mi? Ama gerçek o mu? Değil. Salyangozun gerçekliği mi? Evet. Biz de öyleyiz işte arkadaşlar. Biz de bir kısım şeyleri çok geç algılıyoruz. Ya da o mesela şimdi bu ruhani varlıklar dediğim şey bu geçiyor değil mi şeylerin arasından? Neyse beton duvarın arasından geçiyor. Ya da diyelim ki mesela Azrail can alıyor değil mi? Aynı anda diyelim ki 100.000 kişi ölüyor. Belki daha fazla kişi ölüyordur değil mi? Aynı anda. Ve o kadar hızlılar ki onlar için çok sıradan bir şey. Bizim için ya nasıl oluyor diyoruz. Çünkü biz yavaş olduğumuz için arkadaşlar onları bir madde gibi görüyoruz. Şimdi burada espri şurada başlıyor arkadaşlar. Peki gerçekliği ne oluşturuyor? Benim beynim değil mi? Benim düşüncelerim, benim algım gerçekliği oluşturuyor. Doğru mu? Şimdi eğer yeryüzünde insan diye bir varlık olmasaydı bu evren nasıl görülürdü? Sadece enerji değil mi? Hatta böyle bazı fotoğraflar var ya, evrenin fotoğrafını çekiyor böyle toz bulutu gibi. Şimdi ama arkadaşlar onu nasıl biliyor musunuz? O toz bulutu gibi ya evren fotoğrafı çekiliyor ya. Küçücük bir çiçeğin fotoğrafını da enerji bakımından çektiğinde o da toz bulutu gibi görünüyor. Aslında en küçük şeyle en büyük evrenin şekli aynı. Neyse şimdi toz bulutu gibi görülüyor ya. Burada benim en çok etkilendiğim yer bu cümleydi. Evren bir enerji gibi, insan yoksa bu evreni evren yapan ya da dünyayı gerçekliği yapan benim algım. O zaman ben kendi hayatımda, kendi algımla değiştirebilirim. Çünkü nesneleri ben, duyu organlarım yavaş ama düşünce hızım yavaş değil ki. Öyle değil mi? Einstein'a göre arkadaşlar düşündüğümüz bir şey 6 saniyede tüm dünyayı donup geri bize geliyor. Yani düşünce ışık hızından daha hızlı. Şimdi burayı bir anladık. Sonra devam ediyorum. Bir enerji anlattı hanımefendi. Sonra bunu bir yere koyuyoruz arkadaşlar. Her şey bir enerji. Şimdi 4-5 madde anlatıp sonra hepsini birleştireceğim. Şimdi biz bir frekans yayıyoruz arkadaşlar. Buna katılıyor muyuz? Hepimiz bir frekans yayıyoruz. Ama görmüyoruz bunu. Görmediğimiz için arkadaşlar inanması güç geliyor. Ama var. Mesela cep telefonları bir frekans yayıyor. Cep telefonu bir frekans yaydığı için şu an Konya'dan birisi seni aradığı zaman telefonun çalıyor. Çünkü bir frekans var. Ama görmüyoruz. Ama biliyoruz. Öyle değil mi? Yani radyo bir frekans yayıyor. Ama görmüyoruz ama biliyoruz. Eminiz değil mi? Aynı onun gibi bir insanla bir frekans yayıyor. Ama görmüyorsun. Ama yayıyorsun. Dolayısıyla işte bu frekanstan dolayı biz diyoruz ki
Keşke başka bir şey dileseydim ya. O kadar hızlı gidiyor ki arkadaşlar düşüncelerimiz. O dilekler o kadar hızlı gidip geri geliyor ki. Aklıma gelen başıma geldi. Ve bu olay bizde şöyle oluyor arkadaşlar. Bunu lütfen canlandırın. Ben şimdi bir şey düşünüyorum. Düşündüğüm zaman benden bir enerji çıkıyor. Öyle mi? Herkes de öyle değil mi? Bir şey düşünüyorum ve enerji çıkıyor. Bu enerji nereye gidiyor? Bu nereye gittiği tarafı bir kenara koyun şimdi. Şimdi şuraya geçiyorum. Bunu not alın, bir yere gidiyor enerji. Şimdi arkadaşlar yine bilim adamları diyorlar ki benzer enerjiler bir arada yaşar. Yani mesela sudaki enerjinin hepsi aynı olmasa su olarak duramaz. Bu mikrofondaki enerji aynı olmasa bu bir bütün olarak duramaz. Kabul ediyor musunuz? Olayı büyütebilirsiniz. Yani işte aynı birbirini seven, yani gençler beraber takılır, yaşlılar beraber takılır ya da solcular beraber takılır, sağcılar beraber takılır. Ya benzerler bir arada yaşar. İşte İngiltere Fransa'yı mı daha çok sever, İngiltere Suriye'yi mi daha çok sever? Benzerler benzerleri sever, benzerler benzerleri çeker. Bu da bir fizik kuralı yalnız aynı zamanda. Yani bu mikrofondaki enerjiler aynı olduğu için bir arada duruyor. Biz de şu an benzeriz değil mi birbirimize? Hatta şöyle söyleyeyim. Mesela şu an burada mesela Kamil bakıyor size. Sanki arkadaşlar buradaki herkesin derdi, sıkıntısı aynı gibi herkesin yüz ifadesi aynı. Çünkü enerji çok hızlı bulaşır. Bunu şöyle anlayabilirsiniz. Metroya biniyorsun ya, herkes aynı. Sanki bunlar akrabalar ve bir dertleri var. Herkes aynı şeyi düşünüyor gibi. Ben bunu ilk öğrendiğimde dedim ki bana olmayacak dedim. Biniyorum belediye otobüsüne. Bir müddet sonra bakıyorum ki onların aynı hale gelmiş. Halbuki neşeli bineceğim diyorum. Ama enerji çok hızlı bulaşır ve buna önüne geçemezsin. Yani bir cenaze evine vardığın zaman sebebi belli değil, ağlamaya başlarsın. O bulaşır. Mesela dün arka tarafa ses gitmiyor değil mi? Çünkü orada bugün çünkü orada birisinde bir enerji var. Oraya bulaşmış. Allah'tan ki orada sınırlı kalmış. Emin olun öyle. Ya da şurada birisi uyuyor ya, yanındaki de uyuyor. Birisi ağlıyor, yanındaki de niye ağlıyor bilmiyor ama. Mesela hipnozda bu şovu yapmışımdır arkadaşlar. Birisi beni kimse ağlatamaz diyor. Ben de karşısına oturuyorum çünkü biliyorum ki biraz sonra enerji bulaşacak. Beni ağlatacak ne varsa onlara zihnimden geçirmeye başlıyorum. O diyor ki ne oluyor anlamadım, niye gözümden yaş geliyor ki? Size de olacak yarın. Şimdi enerji çok hızlı bulaşıyor ve benzerler bir arada ya arkadaşlar. Yaratıcı şöyle yapmış arkadaşlar. Ruhsal, soyut bir şeyle, somut bir şeyle hep bir arada hareket ettirmiş. Yani mesela ben bir şey düşünüyorum, kolum kalkıyor. Bak düşünüyorsun, bak şimdi işaret parmağı kaldıracağım diye düşünüyorum, kaldırıyorum. Burada soyut bir şey geçiyor, somut bir şey hükmediyor. Ve bunu da yaratıcı, mesela ben şimdi benzer enerji bir arada ya, dünyaya bakıyorsun, bir dere akıyor, dere nereye akıyor? Kendisine benzeyen bir yere, nehire ama daha büyük. Nehir nereye akıyor? Denize. Kendisine benzeyen ama daha büyük. Deniz okyanusa akıyor. Dolayısıyla senden dere olarak çıkan bir şey, hatta bunu evdeki musluk suyu da diyebilirsin. Evden çıkan o musluk suyu okyanus olarak geri dönüyor bize. Dolayısıyla arkadaşlar bizden çıkan bir enerji, düşünce bize milyonlarca kat geri dönüyor. Şöyle diyoruz, her düşünce bir tohumdur, bir tohum milyonlarca orman verir sana. Dolayısıyla arkadaşlar, düşündüğümüz her şey bize geri dönecek ya, bu felsefeyi oturttuğumuz zaman, şimdi şöyle düşünseniz, şimdi sen artık biliyorsun ki düşündüğün her şey sana gelecek, ne yapıyorsun? Daha pozitif düşünüyorsun. Sonra daha özgüvenli oluyorsun. Bir müddet sonra çevrendeki insanlar sana ne diyorlar? Artık seni sevmeye başlıyorlar. Özgüvenli bu diyorlar. Kendine güven ne kadar sağlam diyorlar. Öyle değil mi? Benim için de diyor musunuz aynısını? Şimdi adam çıkıyor rahatça konuşuyor falan. Şimdi bu artık her yere yayılmaya başlıyor ve insanlar sana saygı duymaya başlıyor. Bakın arkadaşlar, karizma olmak istiyor musunuz? Bak, karizma olmanın en kestirme yolu arkadaşlar. Söyleyeyim mi? Karizma olmanın en kestirme yolu bu kendi düşüncelerimiz var ya, zihnimiz hareket edip duruyor ya, ona arada bir izin vermek.
Bazen boşluğa bırak kendini. Kendisini arada bir boşluğa bırakan, devamlı deli gibi çalışmayan bir insan çok karizmatik olur. Birisi de deli gibi çalışıyor ya, o deli gibi çalışan bir şeyler yapıyordur ama karizmatik değildir. Anlatabildim mi? Bizim o zihnimizden çıkan o pozitif düşünce, yargılamamak falan ne var? Onlar bizi karizmatik yapıyor. Farkında değiliz. Bana sen ne karizmasın falan dendiğinde ben ilk önce şaşırmıştım. Nasıl, ben mi karizmayım? Kara bir çocuk. Yani torı top 60 kilo bir adam, nerem karizma? Sonra bir yerde dedim karizma bununla alakalıymış. Videomuzu beğenip beğen butonuna bastığınız için, bundan sonra gelecek olağanüstü videolar için abone ol butonuna bastığınız için ve bizi Facebook'tan, Twitter'dan, Instagram'dan takip ettiğiniz için sizlere minnettarım güzel dostlarım. Sevgiyle kalın. Hatta aşk ile kalın.